Bugün sizlerle karnivor diyeti ve ketojenik diyet listesine uygun sıfır karbonhidratlı bir köfte yapacağız. Balkan köftesi cevapçiçi yapacağız. Öncelikle cevapçiçi tarifini vereceğim. Ardından da lezzetli köfte yapımının 3 püf noktası var. Onları paylaşacağım. Cevapçiçi ya da cevapi olarak anılan bu köfte Hırvatistan, Bosna, Sırbistan taraflarının milli yemeği. Tarihi Osmanlı'nın bu ülkelere hükmettiği günlere dayanıyor. O nedenle Osmanlı mutfağı da sayılır. Aslı mangalda açık ateş üzerinde pişirilen cevapçiçi adını Türkçe kebaptan alıyor. Dilleri döndüğünce kebap demeye çalışmışlar. Ortaya cevap çıkmış. Sonuna da çiçi eklemişler. Çiçi bizdeki cike tekabül ediyor. Kebapçık gibi. Özetle cevapçiçi bu ülkelerin kebap yorum dersek yanılmış olmayız. Cevapçiçiyi karnivor diyetine, etobur beslenmeye uygun kılan özelliği içerisinde ilave karbonhidrat bulunmaması. Bu aslında tam anlamıyla bir ekmeksiz köfte tarifi. Cevapçiçinin içerisine soğan, kuru ekmek gibi katkı maddeleri konulmadığından, baharat içeriği de diğer köftelere kıyasla çok daha kısıtlı olduğundan iyi bir cevapi lezzetini tamamen kullanılan etin kalitesinden oluyor. Cevapçiçi %100 dana etinden yapılabileceği gibi yapıldığı ülkenin dinine göre dana, domuz, kuzu karışık da yapılabiliyor. Biz bugün %50 dana döş, %50 dana noir kullanacağız. Cevapi yapımına en uygun et döş. Döş hem uygun fiyatlı hem de lezzetli bir et olduğu için tercih ediliyor. Ama siz dilerseniz hayvanın başka yerlerinden kıyma çektirip onunla da cevapçiçi yapabilirsiniz. Yalnız lezzetli bir cevapi yapmak için, daha doğrusu lezzetli köfte yapmak için dikkat edilmesi gereken 3 püf noktası var. Onları da videonun sonunda tarifin hemen arkasından paylaşacağım. Şimdi hazırsanız tarife geçelim. Şimdi et köftesi nasıl yapılır diye soranlara işte 1 kilo kıymadan Balkan usulü cevapçiçi, cevapi köfte tarifi için malzemeler. 1 kilo kıyma, 5 diş sarımsak, 2 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber veya pul biber, dilerseniz acı, 15 gram tuz, bu da tepeleme yaklaşık 3 tatlı kaşığına tekabül ediyor, 1 tatlı kaşığı karbonat. Bu tarife öyle maydanozdur, kimyondur, soğandır vesaire konulmuyor. Zaten onu etobur beslenme, karnivor diyeti, ketojenik diyet listesi için ideal kılan da bu. Şimdi gelelim cevapçiçinin hazırlığına. Öncelikle 5 diş sarımsağı kabuklarını falan ayıklamadan 3-4 parçaya bölüyoruz. Böylece bir su bardağı suyun içerisinde kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Maksat sarımsağın tüm aroması suya geçsin. Sonra bu sarımsaklı suyun soğumasını bekliyoruz. O arada en az 2 kere çekilmiş olan kıymamızı bir kaba alıyoruz. Üzerine 2 tatlı kaşığı karabiberi, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberi, 1 tatlı kaşığı karbonatı ve 15 gram tuzu ekliyoruz. Ardından hazırladığımız ve soğumasını beklediğimiz sarımsaklı suyu süzüp köfte harcına bundan yarım bardak kadar ekliyoruz. Suyun kalanını atmayın, şimdilik dursun. Kıvamını ayarlamak için daha fazla su kullanmamız gerekebilir. Ardından köfte harcımızı 10 dakika kadar yoğuruyoruz. Tuzun, karbonatın ve baharatların her tarafa eşit dağılması için bu aşama önemli. İyice yoğurduktan sonra kıvamını bir kontrol ediyoruz. Kıvamı yumuşak olmalı ama şekil verdiğinizde de şeklini koruyabilmeli. Yani çok yumuşak da olmamalı. Sertse hazırladığımız sarımsaklı sudan biraz daha ekleyerek kıvamını ayarlıyoruz. Dilediğimiz kıvama geldiğinde şekil vermeye başlayabiliriz. Her birisinin yaklaşık bir baş parmak kalınlığında ve uzunluğunda olması gerekiyor. Şekil verdiğimiz köftelerimizi bir kaba alıyoruz. Aralarına streç film koyuyoruz ki yapışmasınlar. Ve bu şekilde dizdiğimiz köfteleri dolaba dinlenmeye kaldırıyoruz. Bir gün süreyle dinlendiriyoruz ki kendilerini toparlasınlar, tuz, karbonat ve baharatlar her tarafa eşit yayılsın. Şimdi gelelim pişirmeye. Cevapçiçi en iyi mangalda pişiyorsa da biz bugün tavada yapacağız. Hafifçe yağladığımız döküm tavamızı orta yüksek ateşte iyice ısıtıyoruz. Arkasından içine 5-6 cevapçiçi koyup kızartmaya başlıyoruz. Tavayı doldurmuyoruz, köfteleri hareket ettirecek yer kalsın. Pişirirken ittirip kaktırıp hareket ettirin ki hem yapışmasın hem her tarafı eşit pişsin. Cevapçiçi, cevapi köfte mangalda 8 ila 10 dakikada, ocakta ise orta yüksek ateşte 6 ila 8 dakikada pişiyor. Orta yüksek ateşte hızlıca pişirmek önemli. Böylelikle hem köftelerimiz kurumamış oluyor hem de içleri güzelce pişiyor. Fazla pişirirseniz kurur, kuru köfte lezzetsiz olur. Harlı sayılabilecek bir ateşte çevire çevire pişirdiğinizde şöyle 10 santimden tavaya bırakın, sekmesi lazım. Köftelerimiz hazırdır. Şimdi bunları bir servis tabağına alıp piyazlık kesilmiş soğan, acı biber sosu, tercihe göre turşu ve yoğurt veya kaymak ile servis edebiliriz. Evet, yanlış duymadınız, kaymak. Balkanlarda bu köfte kaymakla servis ediliyor. Ama ben hamdolsun Tanrıma Türk olduğum için kendim gibi Türk olan yoğurdu tercih ediyorum. Ekmeksiz, karbonhidratsız, katkı maddesiz, sinirsiz, karnivor diyetine ve etobur beslenmeye, ketojenik beslenmeye uygun, tam olarak ağzınıza layık köfteniz hazırdır. Bu tarif gerçek anlamda bir ekmeksiz köfte tarifidir.
Afiyet olsun. Bu arada eğer kanala ilk defa yolunuz düştüyse diğer videolarımda mutlaka bir göz atın. Beğendiğiniz videolara beğeni, yorum bırakmayı, sosyal medyada paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu paylaşımların, beğenilerin, yorumların kanala büyük faydası oluyor. Teşekkür ederim. Videonun başında iyi bir cevapi yapımının, iyi bir köfte yapımının 3 püf noktası var demiştik. Şimdi gelelim bu püf noktalarına. Birincisi, cevapinin içerisine herhangi bir katkı maddesi koymadığımızdan, baharat içeriği de son derece kısıtlı olduğundan cevapiye tadını veren şey kullanılan etin kalitesi. Kullanılacak kıymanın hayvanın lezzetli bir yerinden çekilmiş olması lazım ki cevapi de lezzetli olsun. İkincisi, kullanılacak kıymanın en az %20 yağ içermesi gerekiyor. Yağsız kıymadan cevapi olmaz. Bu da 2. Üçüncüsü, kullanacağınız kıymanın en az 2 kere çekilmiş olması lazım. Böylelikle hem pamuk gibi yumuşak, lezzetli hem de tavanın üzerinde lastik top gibi seken elastik köfteler elde ediyoruz. Ve son olarak bir ekstra püf noktası paylaşayım. Mümkünse cevapiyi, cevap çiçeği, Balkan köftesini mangalda kor üzerinde pişirin. Ben apartman dairesinde olduğum için mecburen tavada yaptım ama mangalda yaptığınızda o korlara damlayan yağın isiyle köfte bambaşka bir lezzet oluyor. Ve Balkan usulü cevap çiçeği, cevapi köfte tarifimiz bu kadar. İşte gerçek Balkan usulü cevap çiçeği, cevapi köfte tarifi. Sıfır karbonhidratlı ketojenik beslenme listesine, etobur diyetine, etobur beslenmeye, karnivor diyetine uygun köfte böyle yapılır diyor ve bir videoyu daha burada sonlandırıyorum. Her ne şekilde besleniyor olursanız olun, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, etçil kalın. Cevap çiçeği karnivor diyetine etojenik beslenme. Etojenik de iyiymiş ha. Etojenik güzel yani. Daha mantıklı bence. Ketojenikten daha mantıklı. Etojenik.